Selamlar. Bir önceki videoda layout üzerinden bütün ALV'yi görselleştiriyorduk. Görsellerinde düzenlemeler yapıyorduk. Şimdi ise kolon bazında görsel değişiklikler yapmaya çalışacağız. Bunu da Field Catalog üzerinden yönetiyoruz. Hızlıca nasıl yapabileceğiz? Buna bakalım. Class Definition Implementation include'uma girdim. Benim burada fill fcat metodum vardı. Burada ben ALV'min field kataloğunu oluşturuyordum. Düzenleme için yeni bir metot yazalım. Modify fcat diye. Burada da düzenlemelerimizi yapalım. Böyle aldım. Bunu kopyalıyorum. Şurayı modify diyorum. Şimdi bu kolon bazında değişiklikler yapıyoruz dedik. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi benim GTFK tablom var. Bu globalde tanımladığım bir tablo. Bunu oluşturduk. Şimdi bunun üzerinden bir loop döngüsü açarak bunu da field sembolü assign edelim. Bunun üzerinden yöneteceğiz. Burada bir case-when yapısı kuralım. Kolonlarını bu field name üzerinden tutuyor. Field name'i ID olduğunda şöyle yapalım. Name olduğunda böyle yapalım gibi aslında değişiklikleri sağlayacağız. Şu şekilde yazdık. ID olduğunda ne yapalım? Mesela kolon başlığını değiştirelim. Bunun için scr text s m ve l var. E, Bunları boş bırakabiliriz. Boş şekilde wrap text'e bir alan girerek mesela ne olsun? Kimlik olsun. ID alanının kolon başlığını kimlik yapalım. F8'de yürütüyorum. Tabii gelmedi. Şeyi unuttuk. Modify fget metodunu yazdık fakat bunu PyPBO'da çağırmayı unuttuk. Burada fill fget'ten sonra modify fget'i de çağıralım. Aktif ediyorum. F8'de yürütüyorum. Gördüğümüz gibi kimlik olarak değişti. Başka neler yapabiliyoruz? Hemen gelelim modify fget'e. Ne geliyor? Edit'i açalım deniyor mesela kolon. Bunu nasıl açıyoruz? Edit abap true dediğimizde mesela kimlik alanını edit'i açmış olduk. Onun haricinde mesela görünmesini istemediğimiz alanlar oluyor. ALV'mizde tuttuğumuz, veri sakladığımız fakat görünmesini istemediğimiz alanlar oluyor. Mesela name'in de görünmesini istemiyoruz. Name kolonunu gizleyelim. No out parametresi var. Bunu abap true yaptığımızda aktifliyorum, çalıştırıyorum. Evet, name kolonu gizlenmiş oldu. Şöyle bir daha bir çalıştıralım. Burada mesela ne var? Şu sıfır olan kolonlar var. Burada sıfır olduğu zaman şey olmasın. Sıfır yazmasın, boş görünsün deniyor mesela. Quantity'ymiş bu alanın adı. Bir F1'leyelim. Böyle neymiş? Menge. Kolonumuz adı Menge. Menge kolondaki sıfırların boş görünmesini sağlayalım. Böyle yapalım. Menge. Bunun da no zero'ydu galiba. No zero'ya above true yapalım. Bakalım hata verecek mi? Böyle F8'e çalıştırıyorum. Evet, sıfır olan kolonlar mesela boş geldi. Burada da yine yapabileceklerimizin sınırı oldukça geniş. Ne yapabiliriz? Mesela renklendirme yapabiliriz. Kolonlara renklendirme yapabiliriz. Bunu da emsize üzerinden yönetiyoruz. Mesela menge kolonunu renklendirelim. Emsize. Burada tabii renkler için belli sayılar var. Bunun için şurada görebiliyoruz. Mesela C110 verdiğimizde işte açık bir sarı, işte koyu sarı, işte kırmızı vesaire. Burada renk bilgili. Bu girdiğimiz değerlere göre renkler değişiyor. Biz mesela ne girelim bu alana? İşte yeşil yapalım. C510.
Burada emsize'a C510 girip aktif ettiğimizde burada bir harfi unutmuşuz. Size şöyle aktif ediyorum. F8'de yürütüyorum. Evet, Menge kolonunu yeşil renge getir. Kimlik kolonunu da mesela başka bir renge getirelim. Ne yapalım? C111 olsun. Mavi olsun kolonda. Bu şekilde çalıştırıyorum. Evet, gördüğümüz gibi burayı da mavi hale getirdik. Hotspot özelliğimiz var. Hotspot özelliği de ne? Aslında tıklanabilir bir link haline getiriyor kolonu. Daha sonra tabii o tıklanmaya göre işte belli ekranlara yönlendirebiliyoruz vesaire. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine bunu da mesela Menge alanında yapalım. Hotspot diye bir alanımız var. Bunu x'lediğimiz zaman böyle aktif ettik. F8'de yürütüyorum. Evet, altı çizgili link şeklinde tıklanabiliyor. Tabii bu tıklamaya göre yönlendirmeler yapabiliyoruz. Bunu ilerleyen videolarda bakarız. Başka ne yapabiliyoruz? Buton haline mesela getirmek isteniyor çoğu zaman. Burada bir surname alanımız vardı. Surname alanını da buton haline getirelim. Bunu da style parametresi üzerinden CL, GUI, ALV, grid sınıfının neydi? MC style buton. Surname alanında buton tıklanabilir buton haline getirelim. F8'de yürütüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi surname alanı tıklayabildiğimiz bir buton haline geldi. Ne isteniyor? Mesela bu alana tıklandığında bu alanla ilgili e, kalem bilgilerini gösteren yeni bir ALV vesaire. Çeşitli istekler olabiliyor. Burada da yine bunların sınırı yok. FGET'in tanımladığımız LVCT FGET structure'ına, LVCS FGET structure'ına girdiğimiz zaman burada verebileceğimiz alanların hepsi yazıyor tanımlarıyla beraber. Buralar kurcalanarak ihtiyaca göre sıralanabilir. Mesela drop down handle, kolon drop down şeklinde görünsün. Vesaire oldukça fazla sayıda var. Eee, Aslında bu şekilde field kataloğu yönetebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.